Merhaba sevgili gezginler, Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle adı zarafet, lüks ve sanatla eş anlamlı hale gelmiş bir caddeye, Londra'nın kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Burası, vitrinlerin birer sanat galerisi, kırmızı telefon kulübelerinin bile birer moda aksesuarı gibi durduğu, kaldırımların ise adeta bir podyum olduğu yerdir. Evet, bugün birlikte dünyanın en prestijli alışveriş caddelerinden biri olan Bond Street'in 300 yılı aşkın göz kamaştırıcı hikayesine dalıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu sadece bir cadde turu değil, aynı zamanda bir zaman ve stil yolculuğu olacak. Her şey 1720'li yıllarda Sir Thomas Bond adında bir arazi yatırımcısının büyük bir hayaliyle başladı. Sir Bond, o zamanlar Londra'nın eteklerinde sayılan bir bölgede, Piccadilly üzerindeki Clarendon House adlı malikaneyi ve arazisini satın aldı. Amacı, Londra'nın büyüyen aristokrasisi için şık ve gözde bir yerleşim bölgesi yaratmaktı. İşte onun bu vizyonuyla kendi adını taşıyan Bond Street doğdu. İlk başlarda burası, bugünkü gibi dükkanlarla dolu bir yer değildi. Burası, zarif Gürcü mimarisi tarzındaki evlerde yaşayan düklerin, konteslerin ve sosyetenin önde gelen isimlerinin adresiydi. 18. yüzyılda Bond Street, şık kıyafetler içinde salınarak gezinen, en son dedikoduları konuşan ve sosyalleşen elit kesimin buluşma noktasıydı. Lord Nelson ve sevgilisi Lady Emma Hamilton gibi tarihin ünlü simaları bu caddede yaşamış, şairler ve yazarlar eserlerini buradaki kahvehanelerde kaleme almışlardı. Kısacası Bond Street, en başından beri kaliteli ve seçkin kelimeleriyle anılıyordu. 19. yüzyıla gelindiğinde ise cadde, karakterini yavaş yavaş değiştirmeye başladı. Aristokrat ailelerin yerini, onlara hizmet veren en iyi terziler, kuyumcular ve sanat galerileri almaya başladı. Burası artık sadece yaşanan bir yer değil, aynı zamanda en iyi ve en güzel şeylerin satın alındığı bir yer haline geliyordu. 1876 yılında, bugün hala caddenin en önemli mücevherat markalarından biri olan Asprey, ilk dükkanını açtı. 1891'de Fenwick, ilk lüks mağazasını burada müşterileriyle buluşturdu. Bu dönemde Bond Street, özellikle dandy olarak bilinen, giyimine ve görünüşüne aşırı özen gösteren züppe gençlerin mekanı haline geldi. Onlar için Bond Street'te gezinmek bir statü sembolüydü. 20. yüzyılda ise bu ünü pekişti. 1917 yılında dünyanın en ünlü müzayede evlerinden Sotheby's, merkezini Bond Street'e taşıyarak caddenin sanat dünyasındaki yerini de perçinlemiş oldu. Bugün bildiğimiz Bond Street, yani Piccadilly'den başlayıp Oxford Street'e kadar uzanan bu hat, aslında iki bölümden oluşur. Güneydeki kısa kısım Old Bond Street, kuzeye doğru uzanan daha uzun kısım ise New Bond Street olarak adlandırılır. Ancak Londralılar için hepsi tek bir isimle anılır, Bond Street. Peki Bond Street'i diğer lüks alışveriş caddelerinden ayıran nedir? Neden burası hala dünyanın en gözde adresi? Cevap sadece pahalı markalarda değil, caddenin ruhunda ve sunduğu eşsiz deneyimde gizli. Gelin şimdi Piccadilly'den başlayarak bu efsanevi caddede sanal bir yürüyüşe çıkalım. Old Bond Street'e adım attığınız anda sizi pırlantanın ve değerli taşların ışıltısı karşılar. Cartier, Tiffany & Company, Bulgari gibi dünyanın en büyük mücevher markalarının tarihi binalardaki mağazaları adeta birer müze gibidir. Vitrinleri saatlerce hayranlıkla izlenebilecek sanat eserleriyle doludur. Biraz ilerlediğinizde New Bond Street'in başlangıcında bir bankta keyifle sohbet eden iki bronz heykel göreceksiniz. Bu heykeller, İkinci Dünya Savaşı'nın iki büyük lideri, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt'i tasvir eder. Allies, yani müttefikler adını taşıyan bu samimi heykel, caddenin en popüler fotoğraf noktalarından biridir ve bize tarihin içinden bir anı gülümseterek hatırlatır. Yürüyüşümüze devam ettikçe, Bond Street'in sadece modadan ibaret olmadığını anlarsınız. Burası, aynı zamanda Londra'nın sanat piyasasının kalbinin attığı yerdir. Sotheby's ve Bonhams gibi dev müzayede evlerinin yanı sıra, sayısız özel sanat galerisi, eski ustalardan modern sanatçılara kadar geniş bir yelpazede eserler sergiler. Bu galerilerin kapıları genellikle herkese açıktır ve içeri girip bir anlığına da olsa, sanatın büyülü dünyasına dalabilirsiniz. Cadde, New Bond Street kısmında ise, moda devlerinin bir geçit törenine dönüşür. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermès, Prada, aklınıza gelebilecek tüm büyük markaların amiral gemisi olarak adlandırılan en büyük ve en görkemli mağazaları buradadır.
Bu mağazalar sadece birer satış noktası değil, aynı zamanda markanın kimliğini ve vizyonunu yansıtan mimari harikalardır. Özellikle mevsim geçişlerinde ve Noel zamanında hazırlanan vitrin tasarımları başlı başına birer sanat performansıdır ve dünyanın dört bir yanından insanları sadece bu vitrinleri görmek için caddeye çeker. Bond Street'i özel kılan bir diğer detay ise, üzerinde en çok Royal Warrant, yani kraliyet ailesi tedarikçisi unvanına sahip dükkanı barındırmasıdır. Bu unvan, bir markanın kalitesinin ve güvenilirliğinin en üst düzeyde olduğunun bir kanıtıdır. Bu göz kamaştırıcı caddeyi kendi gözlerinizle görmek isterseniz, Londra'nın Mayfair bölgesinin kalbinde, Piccadilly ile Oxford Street arasında yer aldığını bilmelisiniz. Caddeye ulaşmanın en kolay yolu metrodur. Adını caddeden alan Bond Street istasyonu Central Jubilee ve Elizabeth hatları ile, güney ucuna yakın Green Park istasyonu ise Jubilee, Piccadilly ve Victoria hatları ile hizmet vermektedir. Bond Street'i keşfetmenin en güzel yolu, baştan sona yavaş yavaş, vitrinlere baka baka yürümektir. Alışveriş yapmasanız bile, bu atmosferi solumak eşsiz bir deneyimdir. Sakin bir gezi için, hafta içi sabah saatlerini tercih edebilirsiniz. Ancak caddenin enerjisini hissetmek isterseniz, öğleden sonraları ve cumartesi günleri daha hareketli olacaktır. Özellikle Kasım ayının ortasından itibaren kurulan Noel ışıklandırmaları ve süslemeleri, caddeyi adeta bir masal diyarına çevirir, bu dönemde ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Basit bir yürüyüş 30-45 dakika sürebilir. Ancak sanat galerilerini gezmek veya mağazalara girmek isterseniz, bu süre rahatlıkla yarım günü bulabilir. Yanınıza almanız gereken en önemli şey ise, kesinlikle rahat bir çift ayakkabıdır. Bond Street, sadece cüzdanı dolu olanlara değil, estetiğe, tarihe ve tasarıma meraklı herkese hitap eder. Burası, Londra'nın zarafetinin, sanat tutkusunun ve zamana meydan okuyan stil anlayışının yaşayan bir kanıtıdır. Bu caddede yürürken, sadece bugünün lüksünü değil, aynı zamanda 300 yıllık bir geçmişin fısıltılarını da duyarsınız. Bugün bizimle Londra'nın en şık caddesinde yaptığınız bu keyifli gezinti için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere, hoşça kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.